Merhaba arkadaşlar, ben Emre Ata, kriptoparatera.com eğitici videolarına hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz gibi tulumlarımı giymedim Binance'la alakalı. Çünkü farklı bir konu hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum. E, Dün gerçekleşen listelemede görmüş olduğunuz gibi Notcoin yani Not gerçekten büyük bir çıkış yaptı. İnsanlara iyi paralar kazandırdı. Yani yapmanız gereken de çok basitti bu uygulamada. Hani bir Telegram kanalına giriyordunuz, ondan sonra uygulamasını açıyordunuz, ekrana tıklayarak her gün mining farm yapıyordunuz. Hani böyle mining yapıyordunuz. Hani tap to mining deniyor buna işte. Tap to earn de deniyor. Hani birçok farklı şeyi var. Play to earn'e de girmiyor değil yani. Play to earn aynı zamanda bunlar. Ya gerçekten hani açıkçası ben de launch pool videosu çekerken Binance için pek projeyi önemsememiştim. Bundan aylar evvel sanırım yeni yıla giriyorduk. 31 Aralık gecesiydi. Bir arkadaşım var hani komüniteden bilirsiniz zaten kripto endüstrisinden. Ece Boom. Ben işte çevremdeki insanların hani ne diyeyim doğum günlerini işte ne diyeyim yeni yıllarını falan kutlarım böyle. Mesaj atmıştım. O da bana böyle bir şey atmıştı. Notcoin hakkında bir link atmıştı. Ondan sonra ben buna girdim, kurcaladım, tıklayarak mining yapıldığını gördüm. Açıkçası pek önemsemedim. Belki ihtiyaç olmadığından, belki benim alanım olmadığından. Ondan sonra işte aylar sonra bu Notcoin oralardan geldi, gündemimize girdi. Binance Launch Pool'unu aldı ve insanlar gerçekten muazzam paralar kazandı. Özellikle bizim ülkemiz şartlarına göre. Yani inanın yani bir evin dörtte bir parasını kazananlar oldu. Daha fazlasını kazananlar da var. Sosyal medya bunu belirtmeyenler var. Şimdi bu videonun amacı nedir? Ben bu videoda bunları neden anlatıyorum? Başlıktan da görmüş olduğunuz gibi Notcoin benzeri projeler, Tap to Earn, Play to Earn tarzı. Bu bir bilgilendirme videosu aslında. Çünkü şeyin neyin nasıl yapıldığını gayet Notcoin'den siz de biliyorsunuz. Yeni başlayan biriyseniz de zaten videonun eee, ne diyeyim yani ilerleyen kısımlarında nasıl yapıldığını size göstereceğim. Gerçi gösterecek bir şey de yok. Telegram'ı açıyorsunuz. İlgili işte ne diyeyim sayfaya gidiyorsunuz. Sonra görevleri takip ediyorsunuz. Görevler neler bu projelerde? İşte şu hesabı takip et. İşte Instagram hesabımızı takip et. Yok şu makaleyi oku. Yok işte şunu yap, bunu yap. Bunları yaptıkça kazanıyorsunuz. Ve bunun haricinde daha güzelliği şu var. Bir referans sistemi oluşturmuş bu sistemler. Hani şu anda benim videomda da hatta makalemde de şeyleri görebilirsiniz. Hani katılım linklerini. Buraya tıklayıp katıldığınızda benim linklerimle katılıp tıkladığınızda ben bir ödül kazanıyorum. Örnek veriyorum işte coin veriyorsa bu adamlar o coin'den işte biraz adet işte bir tutam kazanıyorum. Yani bunu siz de yapabilirsiniz. Öncelikle işte hesaba gireceksiniz. İşte bu linke tıkladınız işte. Projelerin isimlerini vereyim bu arada. İşte benim arkadaşım sağ olsun Aşkın. Lise arkadaşım. Bu işlere çok girdi. O beni biraz tetikledi. Ee, Yani şimdi Notcoin piyasaya girip bu kadar şey yapınca o da çoğu yere girmiş. Hatta o da söyledi işte bizim Monte Crypto kontu var biliyorsunuz. Yani çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Piyasada gerçekten insanlara bilgilendirici bilgiler veren, daha çok yatırım tavsiyesi babında trikler, tipsler falan veren bir arkadaşımız. O da girmiş bu işlere. Aşkını da ondan görmüş zaten. Ondan sonra ben bana da dedim ki bana at projeleri dedim bir bakayım. Attı. Ondan sonra işte projelerin isimleri TopSwap var. Çok sağlam duran Telegram komünitelerinde gerçekten hani milyonlarca insan var. Ondan sonra Blur diye bir şey çıkmış. E, Binance Labs'in yatırım yaptığı söyleniyor. Bana Aşkın'ın söylediği bu, daha açıp araştırmadım tabii ki. Ondan sonra daha fazla bulabildiğim yani bu videonun linkinde de hani bulabilirsiniz info kısmında ve makalede arkadaşlar. Ee, Daha ne vardı? Swapim var. Onun haricinde Vertus sanırım bir şey. Vertus muydu? Vertis miydi? Bir şey daha var. Yani hepsi bütün projeler açıklamalarda. Yani adım adım göstermenin bir şeyi yok. Hani Telegram'ı açın, şunu yapın, bunu yapın. Çünkü her şey zaten bildiğiniz üzere. Yani yeni başlayanlar bile tek yapacağınız. Tekrar altını çizerek belirtiyorum. Yani ne diyeyim info kısmında da bu makalede bu videonun altın kısmında bulunan linklerle ilgili projelere gidin. Notcoin benzeri, Not benzeri projelere. Telegram'ınız açılacaktır. Bunun için neye ihtiyacınız var? Onaylamış olduğunuz bir Telegram hesabınız olmalı. Ondan sonra giriyorsunuz, adımları izliyorsunuz. Sonra ekrana tıklayarak mining yapıyorsunuz ya da arkadaşlarınızı davet ediyorsunuz. Bir halka sistemi. Yani bu şekilde. Ne demiştik? Swap'in, TopSwap, Bullrun pardon. Ondan sonra Blur bir tane daha vardı. Adı neydi? Vertis miydi?
Yani şimdilik benim hani elime gelenler bunlar. Hani buraya girip yapabilirsiniz. Hani mining izi, tap to mining, tap to earn, yani tıkla kazan, tıkla farm yap şeklinde. Şimdi gelelim bu videonun nasıl amacına. Tamam, ben de referansla hayatımı kazanıyorum. Hani bunların nasıl yapılacağını gösteren videolar var. Hatta bu videoyu ekleyeceğim bir tane. Yani gerçi göstermeye gerek yok. Çok basit bir şey, dediğim gibi. Anlattığım gibi aynı şeyleri anlatmak istemiyorum. Ama şöyle bir durum var. Videonun en önemli kısmına geldik. Hani ben, biliyorsunuz, beni tanıyanlar bilir. Ben senelerdir bu sektörün içindeyim. Yani 5. yılımı dolduracağım sanırım. Bilmiyorum, zaman çok çabuk geçiyor. Şimdi TopSwap, ondan sonra işte Bloom muydu, Blur muydu, o projeye işte girdiğimde gözlemlediğim şey Telegram'da muazzam bir kitleye ulaşmış olmalarıydı. Şimdi bu projelerde bazı riskler de var arkadaşlar. Hani normal affiliate'ler ya da ne diyeyim, insanlar size şuna gir kazan, şuna gir çok para kazanırsın, şunu yaparsın, bunu yaparsın deyip size not örneği verebilirler, not coin örneği verebilirler. Bu maalesef hem güzel bir şey sektör için hem de tehlikeli bir şey. Girip analiz yaptığımda çoğu projenin Rus altyapısı olduğunu gördüm. Ukrayna'da olanlar da vardır. Yani Asya ülkelerinde zaten vardır. Zaten muhtemelen benim öngörüm bir hafta içerisinde yüzlerce böyle top to earn proje çıkacaktır. Şu anda da çıkmaya başlamıştır, hatta daha biz duymamışızdır. Yani benim tavsiyem, her şeye balıklama atlamayın. Dikkat etmeniz gereken hususlar. Hani girerken Telegram kanalına gireceksiniz. O sizi bir uygulamaya yönlendirecek. Oraya cüzdan oluşturmanızı isteyecek. Ya da var olan cüzdanınızı bağlamanızı isteyenler olacak. E-posta adresinizi isteyenler olacak. Ondan sonra uygulama sizden Face ID falan isteyecek. Mesela TopSwap benden işte Face ID falan istedi. Ondan sonra ya bunun gibi şeyler. Yani bunlarda dikkatli olun. Hani tek bir videoya bağımlı kalmayın. Bu videoya gelip burada izlediyseniz bir şeyleri, burada öğrendiyseniz gidin o projeler hakkında başka videolar da izleyin. Olay sadece referans linkeye tıklayın, gidin, abone olun, mining'e başlayın değil. Zaten CryptoParaTerim.com'da hani benim misyonum referansta hayatımı kazanmak, aynı zamanda insanları bilgilendirmek. Yani şimdi ne bilgisi verdim? Rus ve Ukrayna altyapısı gördüm şeylerde. Ya Asya altyapısı gördüm. Hani Asya demişken yani bütün ülkeleri işin içine katmak istemiyorum. Siz anladınız. Yani mesela bir tane projede şu gözüme çarptı. Adam farklı bir proje oluşturmuş. Projedeki görevleri inceliyorum. Görevde şey diyor. Git diyor, zaten var olan, halihazırda olan bir Tap to Earn projesine katıl diyor. Mining yap diyor orada diyor. Yani buradan şunu anlıyoruz. Yani adamlar community oluşturup, hani proje oluşturup bu projelerle yani insanları aslında başka bir projeye çekmeye çalışıyorlar. Yani bunlara karşı dikkatli olun. Data çok önemli bu şey. Şu anda dünyada, gezegenimizde en önemli şey piyasada bankacılık sistemi olsun, sigortacılık sistemi olsun. Ya bütün piyasada en önemli şey datalardır. Yani biz bu projeye girerken bazıları e-posta adresimizi istiyor. Telefon numaramızı isteyenler olacak. Face ID'mizi, şifrelerimizi, neler neler işte. Metamask'lar, onda Trust Wallet'lar falanlar filanlar havalarda uçuşacak. Her şeye balıklama atlamayın. Her şeyden önce insanlara datanızı veriyorsunuz arkadaşlar. Yani bu bir hani ne diyeyim, KYC sistemi gibi gözükebilir. Ama yani kötü niyetli insanı nasıl anlayacaksınız? Örnek veriyorum şimdi, grupları inceledim. Hani baktım. Mesela Swapin'de 18 bin 17 bin kişi vardı. Daha yeni bir sistem. Ama yakında Telegram üzerinden işte bu işin scriptleri falan çıkacaktır. Önüne gelen artık nasıl günde binlerce token basılmaya başlandı. Bundan 4 sene evvel 1000 tane token vardı. 1000 tane coin sistemi vardı, projesi vardı. Biz hangisine girsek diye analiz yapardık. Sonra insanlar her saat başı, dakika başı coin çıkartmaya başladılar, biliyorsunuz. Hani bu da o yolun yolcusu. Yani Telegram'da her gördüğünüz şeye atlamamanız gerekecek. Bir şeylere dikkat edeceksiniz. Sizden hangi bilgiler isteniyor? Ondan sonra sizden görev olarak neler vermiş? Mesela en basit görevler şunlar. Diyor ki git bizim Instagram hesabımızı takip et diyor. Ondan sonra git diyor bizim işte dediğim şu Instagram hesabımızı takip et. Şu makalemizi oku. Yok şu kadar arkadaşını davet et. Bu tarz şeyler. Tabii bu projelerin arasında gerçekten insanlara Notcoin gibi iyi para kazandıracak projeler de çıkacaktır. Ama şunlarla da karşılaşacağız. Bunun bilginiz olsun. Hani ne yapacaklar? Bir tane işte Telegram kanalı göreceksiniz. Şimdi ilk başta bizim insanımız, hatta gezegendeki bütün insanlar şuna dikkat edecekler. Önce grafik tasarım, görünüm. Hani tıkla launch işte app falan yazacak orada, app yazacak. Tıklayacaksınız, uygulamaya açacaksınız. Diyeceksiniz ki vay be, adamlar ne kadar güzel yapmışlar. Ne kadar profesyonel gözüküyor. Kafadan gitti, adam sizi kazandı. Ondan sonra diyeceksiniz ya bunlar gerçek mi, sahte mi?
kontrol etmek isteyeceksiniz. Telegram kanallarına bakacaksınız. Telegram'a bir bakacaksınız. Adamların hesabında 500 bin kişi var, 300 bin kişi var, 100 bin kişi var. 1 milyon kişi var. Arkadaşlar, kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez diye bir laf vardır biliyorsunuz. Yani günümüzde bir Telegram hesabı açıp oraya fake hesap eklemek çok basit bir şey. Hani gezegende zaten bu işi en iyi yapan 3 ülke var. Birincisi Hindistan, ikincisi Türkiye, üçüncüsü Asya'nın bazı ülkeleri, yani isim vermek istemiyorum Asya'dan. Yani düşünün. Hadi Telegram topluluk numaralı rakamlarına da baktınız. Dediniz ki o burada binlerce kişi var, milyon, yüz binlerce kişi var, buna girilir ya falan filan. Hani şeyi hatırlayın. Tosuncuk falan vardı biliyorsunuz, işte hani halka sistemi biliyorsunuz, hani bunları da hatırlayın. Hani bunun gibi birçok şey çıkacaktır. Yani her şeye güvenip datalarınızı vermeyin. Ne diyeyim, araştırın. İşte web sitelerine girin, bakın ne paylaşmışlar, ne yapmışlar. Ondan sonra bunları araştırın. Zaten çoğu güvenilir yer hani söyler, işte bizim yatırımcımız bunlar, biz şu Labs'la işte geliştiriyoruz bu projeyi falan filan, Inter Milan, hani bu şekilde yaparlar. Bunlara dikkat edin. Bir projeye, bir şeye katılmadan önce, datalarınızı vermeden önce e, birçok YouTube kanalında, makalede bunu araştırın. Hani kalkıp direktman sadece bu videoya bağımlı kalıp hani kalkıp hesabınızı hemen oluşturup şey yapmayın. Gidin bilgileri alın birçok videodan, ondan sonra nereye katılacaksanız katılın. Şimdi bu işin handikapları. Notcoin'de zaten Notcoin Launchpool videosu çekerken Binance için şöyle bir şeyden bahsetmiştim sizlere. Bu tarz projelere pek ben güvenmiyorum. Çok hızlı bir şekilde hani dump olabilir. Yani girdiği gibi çakılabilir. Çünkü neticesinde insanlar işte mining yapmış tıklaya tıklaya. Adamların amacı alıp bunu senelerce tutmak değil. Listelensin, satayım, para kazanayım. Genellikle bu tarz sistemler küçük yatırımcıyı, yani ya bireysel yatırımcıyı, büyük kapitalleri, venturistleri falan bir kenara bırakın. Hani sokaktaki bakkal amca, ondan sonra işte otoparktaki otopark görevlisi, ne diyeyim, yani sağda solda gördüğünüz normal insanları piyasaya çekmek için yapılmış projeler bunlar. Şimdi dediğim gibi, daha önce de dediğim gibi, bu altcoin rallisini getirirse bu proje getirir, yani bu projeler getirir. Çünkü herkese ulaşma şansınız var. Risklerin dışında şu var mesela. Düşünün, evde adam ne yapıyor? Siz şimdi almışsınız, bir uygulamaya girmişsiniz. Diyorsunuz ki 5 tane hesaba girdim. Hani 5 tane böyle projeye katıldım. Tıklaya tıklaya her gün para kazanırım. Adamlar bunun öyle bir sistemini kuracak ki, kurmuşlardı Not'ta, bence Notcoin'de. Hani düşün, Hindistan'da bir tane adam. Bu adamın kaç tane çalışanı var? 500 tane çalışanı var. Adam gidip hiç üşenmeden bu 500 çalışanın en az 300 kişisine, ne diyeyim, yani herkes de telefon olduğu için düşünün, milyonlarca insan telefon kullanıyor, cep telefonu kullanıyor. Hepsine hesap açtırıp ondan sonra işte hepsine mining yaptırmıştır. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlar yapılacaktır, bunlar olacaktır. Çok büyük bir şekilde ne diyeyim, enflasyon yaratılacaktır bu coinlerde. Mesela amatör projeleri şöyle hayal edebilirsiniz. Mesela Notcoin'de de insanlar çok büyük farm yaptı ama adamlar ne dedi? Ne demişlerdi? Bin Notcoin, bir Notcoin mi yetecekti? 1000 puan bir miydi? 10.000 bir miydi? Öyle bir şeydi. Böylelikle yani enflasyonun önüne geçmeye çalıştılar. Yani bunlar olacaktır. Ve Launchpool videosunda bahsettiğim gibi bu tarz coinlerin yükselmesi için genellikle dump'ı engellemek için şunu yaparlar. Hani büyük borsaları kastetmiyorum. Binance, diğer X, işte ne diyeyim, büyük borsalar pek bir sorun yaşamazlar. Ama diyelim siz bir yerde farm yaptınız. İşte elinizde coinler var. Bunu transfer etme hakkınız bir anda listelenmeden bir gün önce açıldı. Ve siz tıkladınız, seçtiniz her şeyinizi. Hadi bunu listele dediniz. Hani yolla, örnek veriyorum, Binance'a gönder ya da X bir borsaya gönder dediniz. Tamam. Oradaki cüzdan kodunuz da Binance'da ya da diğer X borsada açtı, işte XX coin'ini, işte ne diyeyim, aktaracağınız yeri, wallet kodunu aldınız ama transfer gecikti. Hani örnek veriyorum, Binance da bunu listeledi. Farz misal, neden bu coin'in hani değeri artar? İnsanlar transfer edemediği için, diğer yerde para, hani ne diyeyim, coin kilitli kaldığı için ulaşamıyor satış yerine. Orada olan para da listelendiği için oradaki insanlar da yatırım yapmaya başlıyor. Ne oluyor? Satış gelmediği için para yükseliyor. Ondan sonra o gönderici sistem bir anda tamam deyip her şeyi açıp işte gönderdiği zaman borsaya, bu Binance olabilir, X bir borsa olabilir dediğim gibi, bir anda insanlar alıp satmaya başlıyorlar. Hani bunu zaten Notcoin'de gördünüz. İlk başta bir girdi, ondan sonra sağlam durdu, yükseldi. Ondan sonra nasıl çakıldı? Yani hep beraber gördük. Değerlendirenler değerlendirdi. Açıkçası benim de
yatırımımı kurtardı diyebilirim. Yani Notcoin'e gerçekten eleştirdim ama yani eleştirdiğim coin'e girmek zorunda kaldım. Adamlar yaptı yani. Zaman meselesi bunlar tabii ki. Şans meselesi, deneyim meselesi hani her şeyden önce. Yani dediğim gibi bu risk olabilir. Yani bunu neden anlatıyorum size? Kalktınız 3 ay boyunca farm yaptınız. Her gün tıkladınız. Eşiniz, kızınız, çocuğunuz, oğlunuz hepsine tıklattınız. Dedenize, nenenize tıklattınız falan filan. Şunlar olabilir. Bir sabah uyanırsınız, adamlar şöyle bir açıklama yapmış işte. Hacklendik. Proje patates oldu. Saldırı altındayız. Şu kadar coin gitti. Ondan sonra yok efendim şurada listelenecektik. Proje yani listelenme iptal edildi. Örnek veriyorum işte, genelde borsalar bunu yapmaz da. Yani bunlarla karşılaşabileceksiniz gelecekte, bilginiz olsun. Mesela şunlar da olacak. Gireceksiniz, bakacaksınız işte resmen bir işte ne diyeyim size, tap tık earn işte. Yani tıkla kazan sistemi, play to earn sistemi. Gireceksiniz, bütün datalarınızı vereceksiniz. Mining başlasın diye bekleyeceksiniz. Başlamayacak. Ondan sonra daha bunun gibi birçok şey yani. Datanıza sahip çıkın. Dikkatli olun. Hani başka nasıl bilgi verebilirim? Yani girmek hani şu kısmında söyleyeyim. Telefon elinize alıyorsunuz. İşte şu videonun alt kısmındaki info kısmındaki yerlere tıklıyorsunuz. İşte işte örnek veriyorum, işte Swapy'nin linki var altta. İşte benim referans linkim bu. Bu projelerde bu arada hiçbir bağım yok. Ve bu projelerin büyük borsalarda listelenme garantisi de yok arkadaşlar. Ben sadece bu videoyu hani şu anda bu akım popüler olacağı için bu videoyu izleyenlere hani dediğim en azından bilgi vermek için, işin risklerinden bahsetmek için çekiyorum. Aynı zamanda tabii ki ben de hayatımı kazanmak için oraya referans linklerimi bıraktım. Kendim de bugün mining yapmaya başladım. Pek bir beklentim yok gerçi. Çünkü bazı projelere baktığımda enflasyon almış başına gitmiş. Nasıl bir çözüm getirirler bilmiyorum. Yani dediğim gibi bu uygulamaya linke tıklayıp girin. Ondan sonra işte nasıl desem görevleri yapın. Görevleri tamamladıktan sonra arkadaşlarınızı davet edin. Bu tarz sistemlerde en iyi kazanma yöntemi budur. Hani arkadaşlarınızı davet ederseniz daha iyi kazanırsınız. Çünkü videonun ortasında söylediğim gibi zaten bu projelerin çoğunun amacı şu: piyasaya yeni insan çekmek. Hani Covid zamanı nasıl buhar halisi başladı biliyorsunuz. İnsanlar paralarını korumak istedi. Korumak isteyenlerin çoğu kripto yöneldi. Kripto insanları cezbetti ve çok olağan dışı bir giriş oldu piyasaya. Şimdi bu tıkla kazan, play to earn sistemiyle dünyada yani gezegende düşün milyarlarca cep telefonu var. Yani düşünün bu insanların yani onda biri girse bu sektöre. Düşünün yani çok büyük bir giriş oluyor. Bu insanlar parayı kazanmak için ne yapacaklar? Hesap açacaklar kripto borsalarında. Ondan sonra parayı aktaracaklar. Aktarınca satacaklar, para kazanacaklar. Ondan sonra diyecekler ki ben burada kazandım, daha fazla kazanabilirim. Girecekler işte, tekrar devam edecekler işte, oradan oraya sekecek, parayı oraya yatır, Dogecoin'e yatıracak, ona yatıracak. İşte ne diyeyim, fan token'lara girecek. Önümüz çünkü Avrupa Şampiyonası, bilginiz olsun. Bunlar yine bir hype başlatacaktır. Ben öyle öngörüyorum. Tabii yatırım tavsiyesi değildir bu. Gidip bir coinlere falan girmeyin, böyle şeylere. Ne diyeyim, taraftar fan tokenlara. Öngörüleri söylüyorum sadece. Ya yani piyasaya yeni insan girecektir. Tabii ki bu insanların çoğu işte bu videonun da amacı bu. Hani bilgilendirmek insanları. Maalesef bu sektörde çok fazla scam proje, data hırsızlığı, çökme, hacklenme, projenin kapatılması gibi şeyler göreceğiz, yaşayacağız. Umarım herkes hani sağlam projelere gelebilir. Aklınıza takılan ya da bu tarz benzer bir proje gördüyseniz bu videonun ya da makalenin altına bırakabilirsiniz. Ben de girer araştırırım, en azından bir bilgilendirme yaparım sizlere. Mutlaka bir projeye girerken birçok yerden teyit alın. Birçok video izleyin, makale okuyun o projeyle alakalı arkadaşlar. Sırf datalarınızı dolandırıcılara kaptırmayın diye bakın bu kadar dakikadır konuşuyorum. Çünkü bu işin gittiği yerler farklı olabilir. Kendi öngörüm mesela Ukrayna-Rusya savaşından dolayı Rusya Swift'ten çıkarılmıştı. Tekrar alındılar mı bilmiyorum. Hani belli bir para var hani Rusya'da. Ya da Türkiye Cumhuriyetlerde de olabilir. Yani Rus kökenli insanlarda. Bu insanlar bu parayı bir şekilde yani aklamak isteyenler olabilir. Başka bir yere transfer etmek isteyenler olabilir. Yani bir parayı sokup çevirip coin'e çevirip oradan başka bir yerlere aktarmak isteyenler olabilir. Şu anda bu
hani yüksek market cap'e ulaşan top the coin projeler bunlar için bulunmaz nimet. Hani o yüzden borsaların da burada dikkatli olması gerekiyor. Yani açıkçası benim açımdan bakarsanız yani Notcoin'in hani Binance'da listelenmesi tamamen hacimdir. Başka bir sebebi yok. Ben buna inanıyorum. Ben hiçbir şekilde bunda Notcoin'le işte şu olur adamlar ne mükemmel sistem yapmış ya falan filan böyle şeyler olduğunu ben düşünmüyorum. Tamamen hacimsel. Yani bu sektörde de şimdi doğru ortalık top to earn, play to earn, Notcoin tarzı tıkla kazan coinler dolunca hangilerine yatırım yapmak gerekir diye sorarsanız da tabii ki komünitesi en sağlam olanlardan başlayacaksınız. Çünkü borsaları genellikle bu cezbediyor. Mesela örnek vereyim Floki'ydi, Pepe'ydi. Hani bundan 1,5 sene evvel, belki daha öncesi bana deseniz ki işte Binance bunları listeler mi dediğinizde ben gülerdim. Binance'ın bunlarla işi olmaz derdim. Ama ne oldu? Yüz binlerce insan bu coinlerden aldı ve büyük bir piyasaları oluştu. Adamlar piyasa yarattılar. Ne oldu? Bu da hacim demek. Binance listeledi. Yani Notcoin de tamamen bundan listelendi. Bizim burada hani biz bunu yapıyoruz ama neden yapmalıyız yani? Bunun bunu niye büyük borsalar listelesin diye düşünürsek ya olay budur. Ama riskleri de mutlaka göz önüne alın arkadaşlar. Kalkıp bakın altını çizerek tekrar söylüyorum. Önünüze gelene datanızı vermeyin. Verirseniz bunun sonuçları olacaktır. Bakın daha dün kripto yasası duyuruldu. Diyor ki yasada işte yurt dışındaki global platformlarda işte ne diyeyim yatırım yapabilir Türkler. Türk vatandaşları. Ama bir şey gelirse başına yani ben ne yapabilirim? Ben burada kuralları koymuşum. Ama ben seni engellemiyorum diyor. Daha ne yapsın? Hani kalkıp da örnek veriyorum bir Rus, Ukrayna, Hindistan, Çin, ne diyeyim Amerika, İngiltere bir yabancı projeye gidip şey yapıp hani kaptırmayın paranızı. Mesela bakın şu şeylerde şöyle şeyler de olacaktır. Scam projelerde nelere dikkat etmeniz lazım. Adam size farming'i yaptırır, tıklarsınız, kazanırsınız. Altına şöyle şeyler koyar. İşte şu kadar Tether işte mintle yani şu kadar örnek veriyorum işte bir Tether gönder ben sana günde işte ne diyeyim 10 bin işte coin tıklayıp kazanabiliyorsan 50 bine çıkaracağım onu. Ya da şu kadar işte Tether yolla bilmem ne yolla X1 coin yolla ne diyeyim ben sana şu kadar şey vereyim. Aman dikkatli olun böyle şeylere karşı arkadaşlar. Yani daha aklıma gelen bir sürü şey var da ben önemli olanları seçip size söylemeye çalışıyorum. Videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Hani bence zaten regülasyon her şeyi gelecektir. Bu tıkla kazan olaylarıyla alakalı. Batanlar olacaktır, yasaklananlar olacaktır. Değişik kurallar yaratılacaktır. Yani bu işin de yani hem riski var hem de çok güzel bir şeyi var, potansiyeli var. Altcoin rallisini getirse şu anda şu piyasa şartlarında yani memeler getireceğini sanmıyorum. Memenin devri geçti artık da yani bunlar getirir. Altcoin rallisini ben yani bugünün tarihini not alın. Yani top to earn yani play to earn'den bekliyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hani ben sektör için hani bu işin riskleri nelerdir? Bunlardan bahsetmek istedim sizlere. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklayın. Her videoda söylediğim gibi kendi analizinizi kendiniz yapmayı öğrenin arkadaşlar. Projeleri girin inceleyin. Daha önce insanların para kaybetmelerini engellemiş ya da insanların para kazanmalarına vesile olmuş liderleri takip edin. Ama en önemlisi kendi analizinizi kendiniz yapmayı öğrenin. Ancak bu şekilde bu sektörde yol alabilirsiniz. Hani para kazanabilirsiniz. Hatta videoyu sonlandırmadan size bir örnek vereyim. Bu fan tokenları ilk çıktığında ben de girmiştim. O zamanlar pek bir bilgim yoktu. Ama araştırdım. Analiz ettim, öğrendim. Yanlış hatırlamıyorsam CHZ çok büyük çakılmıştı. Ve demiştim ki insanlara işte bakın şu şurada yükselebilir, burada alçalabilir, bu olabilir, şu olabilir. Bir öngörümü söylemiştim. İnsanların çoğunun işte para kazanmasına vesile olmuşum. Haberim yok. Yani hala 3 sene 4 sene geçti hala teşekkür şeyi alıyorum ben. Yani demek ki çok iyi bir stratejiden bahsetmişim. Ama bakın bunların hiçbirini bana videoda biri öğretmedi. Öğrendiğim şeyler var. İşte ne diyeyim bana ümit veren işte ne diyeyim affiliate'ler var. Bu işin uzmanları var. Kripto teknik mesela. Ben her yeri geldiğinde söylerim. Eğer ben bu işlere girdiysem Altuğ ve Oytun'un videolarını izleyip hani onların bu piyasa iyi olacak, yine yükselecek, güvenin demesi doğrultusunda ben zaten kripto endüstrisinde şu an yer alıyorum. Hani bunun gibi şeyler. Bu videoya daha bağımlı kalmayın. Hangi videodan bu videoya gelmeden önce bu top to, ne diyeyim earn ondan sonra işte ne diyeyim işte tıkla kazan
işte mining videolarından hani daha önce 3-4 tane video izlediyseniz, hangi videodan doyurucu bilgi aldıysanız gidin onların referans linkleriyle katılın arkadaşlar. Kimsenin hakkı kimseye geçmesin. İlk bu videoya geldiyseniz de buyurun tıklayın, girin, iyi kazançlar, ama arkadaşlarınızı davet etmeyi unutmayın. Çünkü bu sistem böyle işliyor. Hani sistem siz girip sadece tak 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 ekrana vurunca hani böyle şey yapmaktan ibaret değil. Önemli olan burada zaten halka oluşturmak, insanları piyasaya çekmek. Yani hiç bu kriptodan anlamayan insanlara hani ne diyeyim piyasaya çekip burada para kazandırmak. Bunların hepsinin amacı bu. Ama bunları yaparken de dikkatli olun. Benim gibi uyarın insanları. Başka bir videoda görüşmek üzere. Tekrar videoyu sonlandırmadan ne demiştik? Swap'in, Bullrun, Blur, TapSwap, bir de Vertis miydi? Vertus muydu adını hala aklımda değil şu an. Bilgisayar kapalı olduğu için aklımda kalan da söylüyorum. Ve bu projeleri de hani keşfetmemi sağlayan lise arkadaşım Aşkın'a da teşekkür ederim. Onun da keşfetmesini sağlayan Monte Crypto Kontu'na teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.